Rıza'nın nasırlı eli eski ahşap masaya öyle bir şiddetle indi ki avludaki çay bardakları yerinden sıçradı. "Ya bu ay sonu bana varırsın ya da o pılını pırtını toplayıp köyü terk edersin," diye kükredi Rıza, gözlerindeki o karanlık hırsla. Kocasını toprağa vereli henüz bir yıl bile olmamış olan Zöhre, üzerine titrediği evinin taş avlusunda bir dağ gibi dimdik duruyordu. "Benim satılık evim de senin gibi bir zalime verilecek canım da yok Rıza ağa," dedi Zöhre, sesindeki titremeyi yutkunarak bastırıp. Rıza alaycı bir tahammülsüzlükle arkasını döndü, Zöhre'nin rahmetli kocasından kalan tek hatıra olan eski bakır ibriği acımasız bir tekmeyle avlunun ortasına fırlattı. Bakır ibrik taşlara çarparak ezilirken, Zöhre'nin yüreğindeki son sabır kırıntısı da o ibrikle beraber paramparça olmuştu. Gün batarken, gökyüzü kızıla boyanmışken, köy meydanındaki ulu çınarın altına yürüyen Zöhre, tüm köyün duyacağı gür bir sesle uğradığı haksızlığı haykırmaya başladı. Kahvehaneden telaşla fırlayan Rıza, elindeki sahte borç senetlerini havada sallayarak kadının üzerine yürüdü ve onu yaka paça susturmaya yeltendi. Tam o esnada köyün en saygın ihtiyarı Naim, ahşap bastonunu yere sertçe vurarak kalabalığı ortadan yardı ve o heybetli duruşuyla ikilinin arasına girdi. O elindeki kağıtların sahte olduğunu, rahmetlinin sana tek kuruş borcu olmadığını Sağır Sultan bile duydu Rıza, diye gürledi Naim amca, bastonunu adamın göğsüne doğru uzatarak. Kalabalık öfkeyle homurdanıp adamın üzerine doğru bir adım atarken, Rıza'nın yüzündeki o kibirli ifade yerini derin ve çaresiz bir korkuya bıraktı. Kimsesiz bir kadının yuvasına göz diken Rıza, o gün sadece yalan üzerine kurduğu itibarını değil, bir ömür ağalık tasladığı köyünü de başı önünde terk etmek zorunda kaldı.